Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün soslu elmalı turta hazırlıyoruz. Bu turtanın sırrı içine hazırladığımız sosunda mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İç harcını çok daha lezzetli hale getiriyor. Ayrıca mükemmel kıyır kıyır turta hamuru hazırlamanın püf noktalarını da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle rondoya 3 su bardağı unu alalım. Üzerine yarım yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz ve 200 gram soğuk tereyağını ekleyelim. Yaklaşık 5 kaşık buzlu suyu da ilave ettikten sonra rondonun kapağını kapatalım ve çalıştırmaya başlayalım. Hamurumuz kısa sürede toparlanacaktır. Turta hamurunun elin sıcaklığı ile yumuşamaması ve böylece daha iyi bir sonuç alınabilmesi için bu yöntemi tercih etmenizi tavsiye ederim. Hamurumuz hazır. Un serptiğimiz tezgaha alarak toparlayalım. Bir hamur kesici yardımıyla hamuru yaklaşık olarak ortadan ikiye bölelim. Hamuru streç filmin ortasına yerleştirip üzerine bastırarak streç filmle saralım. Diğer hamuru da aynı şekilde streç filmle sardıktan sonra hamurlarımızı 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de turtanın iç harcını hazırlayabiliriz. Bunun için öncelikle 50 gram tereyağını sos tenceresine alarak eritelim. Yağ eridikten sonra 3 yemek kaşığı unu ekleyerek biraz çevirelim. Unun kokusu çıkmaya başladıktan sonra üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Son olarak yarım çay bardağı suyu da ilave edip karıştıralım. Şekerler eriyip homojen bir kıvam aldıktan sonra sosumuz hazır demektir. İç harcında kullanacağımız 1 çay bardağı cevizi şef bıçağı ile ince ince kıyalım. Bu tarz ceviz, fındık gibi sert kuru yemişleri keskin bir şef bıçağı kullanarak çok daha kolay bir şekilde doğrayabilirsiniz. Turtanın içerisine kullanacağımız 6 veya 7 adet elmanın kabuklarını bir soyacak yardımıyla kolayca soyalım. Ben hafif ekşili yeşil elmalar kullandım fakat tatlı seviyorsanız tatlı kırmızı elmaları da tercih edebilirsiniz. Daha sonra elmaları meyve bıçağı ile kesip içlerini alarak küçük dilimler halinde doğrayalım. Doğradığımız elmaları derince bir kaba aktaralım. Elmaların üzerine önce hazırladığımız sosu, daha sonra da kıydığımız cevizleri ekleyelim. Son olarak 1,5 çay kaşığı tarçını da ekleyerek güzelce karıştıralım. Dilerseniz bu sosu kullanmadan elma, ceviz, tarçın ve şekerle de iç harcını hazırlayabilirsiniz. Ama birkaç dakika içerisinde hazırlayacağınız bu sos gerçekten elmalı turtanızın lezzetini katlayacaktır. Denerseniz beğeneceğinize eminim. Şimdi turtamızı şekillendirmeye geçebiliriz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamurları alalım. Streç filminden çıkarıp un serptiğimiz tezgahta bir merdane ile açmaya başlayalım. Hamuru kullanacağımız fırın kabının boyutuna göre yuvarlak bir şekilde açıyoruz. Kabın iç yüzeyini tamamen kaplaması gerekiyor. Hafif hafif un serperek açtığımız hamur yeterli boyuta geldikten sonra merdane yardımıyla hamuru tezgahtan alalım ve kabın üzerine yerleştirelim. Merak edenler için benim kullandığım fırın kabı 26 cm çapında. Hamuru kalıba güzelce oturtalım ve kenarlarının kaplanmasını sağlayalım. Eğer hamurda yırtılmalar olursa veya boşluklar kalırsa elinizle bastırarak eklemeler yapabilir veya hamuru düzeltebilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Hamurun üzerine hazırladığımız elmalı harcımızı dökelim ve yayalım. Ayırdığımız diğer hamur parçasını da yine unladığımız tezgahta açalım.
Bu hamurla da elmaların üstünü kapatacağız. Önce açtığımız hamuru ruletle şeritler halinde keselim. Hamur şeritlerimizi yan yana olacak şekilde küçük aralıklarla elmaların üzerine dizelim. Daha sonra diğer yönde de hamur şeritlerini yerleştirelim. Burayı detaylı olarak göstermek istiyorum. Aslında yapılışı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi her sırada altta kalan şeritler değişiyor. Bu sayede örgü şeklinde hoş bir görünüm elde ediyoruz. Hamuru dilediğiniz farklı şekillerde de hazırlayarak elmaların üzerini kapatabilirsiniz. Kenarlardan sarkan hamur parçalarını alalım ve kabın kenarlarını kapatmak için kullanalım. Son olarak bir kaşıkla kenarlardaki hamurlara bastırarak şekil de verebilirsiniz. Turtamızın üzerine bir kaşık kadar su ile karıştırdığımız yumurta sarısından sürelim. Son olarak ben üstüne biraz esmer şeker serptim. Dilerseniz normal şeker de serpebilirsiniz veya hiç şeker serpmeden de hazırlayabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin tercihinize bağlı. Elmalı turtamızı 200 derece önceden ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 30-35 dakika pişmeye bırakalım. Üzeri güzelce kızaran elmalı turtamız hazır. Fırından çıktığı anda mis gibi kokusu mutfağı sarıyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra elmalı turtayı bir servis bıçağı ile dilimleyip kalıptan çıkartabiliriz. İçi bol elmalı, soslu, dışı kıyır kıyır nefis bir turta oldu. Denerseniz çok beğeneceğinize eminim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Gerçekten hiç maharet gerektirmeyen son derece kolay bir turta tarifi. Bu hamurla istediğiniz meyveleri kullanarak istediğiniz şekillerde turtalar hazırlayabilirsiniz. Mutlaka tarif defterlerinizde bulunması gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.